Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, ay burcu Başak olan çok değerli arkadaşlarım. Daha çok yükselen Güneş ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım dinlerse daha sağlıklı olur arkadaşlar. Tabii bunun için burcunuzu çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi bakalım, bilmeyen arkadaşlarımız var çünkü bunun içinde ücretsiz siteler var arkadaşlar. Bazıları çok doğru söyleyemeyebiliyor. O yüzden haritanızı görmeye çalışın, derecelerine bakın, hani birazcık anlamaya çalışın. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi o zaman karıştıralım. Sevgili Başak Burcu, bakalım 16 gün içinde seni neler bekliyor? Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Başak Burcu arkadaşımı önümüzdeki süreçlerde neler bekliyor dedim. İlk kartı aldık. Büyücü. Çok güzel. Şimdi kupa dörtlüsü. Bir dakika. Aşıklar kartı. Ay çok tatlı burası. Bir dakika. Ay bir dakika, Başak Burcu. Çok güzel burası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi sevgili Başak Burcu, zaten sen çok yeteneklisin de. Şimdi büyücü kartı bütün elementleri, yani şöyle söyleyelim. Çok yeteneklisin. Çok yeteneklisin, çok kabiliyetlisin, çok yetenekli olacağın, çok daha kabiliyetli olabileceğin, yani olayları çok iyi idare edebileceğin bir süreç var. Burada nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi. Büyücü kartı, kupa dörtlüsü, aşıklar, asa onlusu, tılsım uşağı. Şimdi burada sevgili Başak Burcu, öncelikle attığın imzalar, yaptığın işler, bir şeyleri gözünden kaçırmamaya dikkat et. Çünkü şöyle bir durum var. Her şey mükemmel, işte çok güzel gidiyor, çok iyi, çok mükemmel derken bir yerde sanki bir şeyler patlak verecek ve bu seni iş hayatına küstürecek gibi. Ya da hayatının geneliyle ilgili al lütfen. Herkes kendi durumuna göre alsın arkadaşlar. Burada her şey mükemmel. Çok iyi gidiyorum. Gerçekten çok güzel şanslar yakalayacaksın. Aşıklar kartı. Çok güzel bir işbirliği, çok güzel bir anlaşma, yaptığın işler, harcadığın emek. Yani burada zaten o kadar çok sorumluluğun var ki, bak birbirine bakıyorlar. O kadar çok sorumluluğun var ki, Başaklar zaten çalışmayı çok sever. Yani Başakların yeri çok çok ayrı. Şimdi sorumluluğun çok yüksek. Onu da yapıyorsun, onu da yapıyorsun, onu da idare ediyorsun, bunu da idare ediyorsun. Çok güzel bir anlaşma, dikkat çekiyorsun, işinde çok başarılısın. Sen çalıştıkça burada sana şans akacak, bereket akacak, bolluk akacak, keyif akacak, neşe akacak sevgili Başak Burcu. Ama burada şöyle bir durum var. Bir şeyi ya gözden kaçırıyorsun ya da bir şeyler senden gizleniyor. Yüksek bir enerji var fakat ortada bir engel veya bir eksik var. Bak, bu aşk hayatın içinde geçerli. Şimdi o yüzden bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar burayı. Çok yüksek bir enerji, yüksek bir potansiyel, yüksek bir şans var. Fakat seni küstüren bir şeyler var. Bir şeyi kaybediyorsun, bir açık var, bir eksiklik var ve bu da seni küstürüyor. Ama diyor ki bak, sistem tarafından desteklisin. Kaybettiklerine odaklanma, disipline ol, planlarını çok iyi yap, bir şeyleri gözden kaçırma. Sevgili Başak Burcu, birileri de seni hayal kırıklığına uğratabilir. Detaylara bakacağız zaten. Burada yüksek bir noktadan, yani bir şey sana yetmiyor ama hani büyük şans geliyor, büyük bereket geliyor, enerjin yüksek, maddi manevi, ama çok küçücük bir şey sana kalıyor. İşte şöyle düşün, işte para kazanıyorsun ama işte eğitimlerini harcıyorsun, ödemelerini harcıyorsun, orada bir eksik var. Ya da işte her şey çok güzel gidiyor ama küçük bir yazıyı atladın ya da küçük bir detayı fark etmedin. Ya da biri seni yanlış yönlendirdi mesela, özellikle kendi işini yapan arkadaşlarım. Bu da alman gereken değerin çok daha azını alabildiğini gösteriyor. Böyle bir durum var. Şimdi sorumlulukların, ama bak ne yapıyorsun. Ama bir dakika, kılıç kraliçesi, asa beşlisi. İşte bu beni biraz işkillendirdi o tarafa baktığı için. Şimdi bak, birbirlerine bakıyorlar arkadaşlar. Şimdi burç söylemek istemiyorum. Bakın, kılıç kraliçesi, asa beşlisi, tam böyle bir çatışma, mücadele, fikirsel çatışmalar. Bunu şimdi söyleyeceğim. Burası bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar burç söylemek istemiyorum ama fayda sağlayabilmesi için. Şimdi örneğin ikizler burcu. Etrafında bir tane ikizler burcu yok. Hani burada bir yanılgı da var. Buna karşı dikkat et. Ama güneşi veya yükseleni ya da bu özellikleri taşıyan kova, terazi, ikizler, etkili birileriyle tartışabilirsin, münakaşa içerisine girebilirsin. Daha çok bir kadın arkadaşlar.
Burçları da geçtim. Bir kadın bir hanımefendiyle bir tartışma. Fakat bu bak asa beşlisi bir kişi değil. Bakın. Bir kişi değil, birden fazla rakiplerin, düşmanların, seni aşağıya çekmek isteyen kişiler söylediğini yanlış yönlendirebilirler, yaptığını yanlış gösterebilirler. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, şimdi bakın ne gelecek diyelim. Asa şövalyesi. Ben bunun üzerine çok ayrı bir kart daha çekeceğim. Şimdi bakın burada çok sıkı bir mücadele veriyorsun. Yani buna çok dikkat edin. Yani birileri seni aldatacak sevgili Başak Burcu. Kılıç üçlüsü geldi. Arkadaşlar özellikle hava gruplarına çok dikkat edin. Ama dediğim gibi etrafınızda bir tane hava grubu yok. Bir çatışma, mücadele, güç mücadeleleri. Yani bunlar tek kişi değiller arkadaşlar. Birden fazla kişi bakın. Ama ne olursa olsun bak sen aklınla, yeteneğinle, sabırlılığınla bu kişilerin tam böyle bir ortasından yarıp geçeceksin. Rakiplerin, düşmanların, sorumlulukları neyse onların tam ortasından yarıp geçeceksin. İçinden geçtin derler ya. Ben çok kullanmıyorum o kelimeyi ama tam böyle bir içlerinden geçeceksin yani sevgili Başak Burcu. Ama kılıç üçlüsü arkadaşlar aldatılma, kandırılma, ihanet, bir şeylerin açığa çıkması. Bana şunu da gösterdi arkadaşlar. Burada iki farklı senaryo var. Başkaları yüzünden birinin hakkına da girebilirsin yanlışlıkla. Belki de girdin, buna da dikkat et. Yani şöyle birlikte işte çalıştığın insanlar var. Birini sana yanlış anlatabilirler. Ya da bir şeyi çok yanlış aksettirebilirler. Burada sen istemeden sen de birilerini kırabilirsin. Sen de birilerini kırabilirsin. Birini çok yanlış da anlayabilirsin. İşte burada kişisel olarak farklılık gösterir arkadaşlar. Buna karşı lütfen çok dikkat et. O zaman devam edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım bir dakika. Şöyle alalım destemizi. Asa ikilisi. Savaşı. Aziz. Boğa, Başak, Oğlak, toprak etkili kişiler ama tabii arkadaşlar burç söylüyorum ama yine altını çiziyorum. Çok önemli. Hani kimin hangi ağırlıkta, şimdi ne bileyim işte terazi burcudur ama toprak elementi çok daha yoğundur gibi. Bu yüzden diyorum ki mutlaka haritalarınıza bakın arkadaşlar. Tabii karşınızdaki insanı çok fazla bilemeyiz, o ayrı konu ama toprak etkili kişilerden alacağın çok güzel bir destek var. İmparatorça kartı zaten ben direkt sana yakıştırıyorum ve direkt sana yapıştırıyorum. Burada çok güzel bir başarı, çok güzel bir başarı, takdir görmek, işlerini ama az önce söylediğim duruma çok dikkat et. Takdir görmek, başarı görmek. Burada bilgi birinden destek de alacaksın. Bazılarınız için avukat olabilir, muhasebeci olabilir, mali müşavir olabilir, danışmanlık aldığın biri olabilir, sen danışmanlık veriyor olabilirsin ya da sen bir şeyleri öğretiyor olabilirsin. Burada böyle hani çok da umurumda değilsiniz der gibi. Böyle bir durum içerisindesin sevgili Başak Burcu. Doğurganlığın, üretkenliği yüksek olacak. Kendinle ilgili bazı değişimler, dönüşümler yapabilirsin. Korktuğun bir şeylerin de üzerine gideceksin ama zaten burada mücadele verdiğim bir bereket. Hani mücadele verdim, bekliyorum onların bana gelmesini. Çalıştım, emek verdim ve o bana geliyor. Fakat o rakiplere böyle seni aşağıya çekmek her meslek grubunda var arkadaşlar. Her meslek grubunda var. Yani benim çok sevdiğim bir söz vardı. Söz olarak değil de şöyle, sen nasıl olursan ol. Hani bir ressamın hikayesi vardı ya, onu sürekli anlatıyorum. İşte usta öğrenci noktası. Başaklara bunu yine söylemek istedim. Şimdi onu şey yapıp uzatmayalım ama hani şöyle. Sen nasıl olursan ol, karşındaki kişinin gördüğü kadarsın. Yani en mükemmel de olsan, en iyi de olsan, o sana pislik atmak istiyorsa atar. Niyeti kötüyse, art niyetliyse, kıskançsa, kibirliyse, kötüyse dünyanın en iyi insanı da olsan sana o pisliği atar. Dünyanın en kaypak insanı da olsan alır seni yine birileri üste de çıkartabilir ama tabii orada ilahi adalet giriyor. Yani o çok başka bir konu gibi. Yani onların zaferi de çok daha geçici oluyor arkadaşlar.
Şimdi bakalım kılıç beşlisi. Yani burada bak senin enerjin, makamın, mevkin, konumun hem sözel olarak hem de iletişimsel olarak yani fiziki olarak da olabilir. Bunu nasıl adlandırabilirsen adlandır. Kılıç beşlisi yani burada sıkı bir mücadele var. Önümüzdeki 5 günlük süreç, az önce çıkan kartların vadelerini hatırlamıyorum ama yani 16 günlük sürece niyet aldık arkadaşlar. Burada bayağı senin hani iş yapamazsın. Modu bak şimdi imparatoriçe kılıç beşlisi yakışıyor mu yani? Şimdi imparatoriçe bunu yer mi? Yer. Yani sen onları yer misin? Yer misin? Maçı alır mısın? Alırsın. O başka bir şey. Ama burada senin enerjinden, etinden, sütünden, yaptıklarından faydalanmak isteyenler var. Faydalanmak isteyenler var. Bak kupa kraliçesi olarak geldin şimdi de. Faydalanmak isteyenler var ama hislerin çok kuvvetli olacak. Hislerin gerçekten kuvvetli olacak sevgili Başak Burcu'm. Spiritüel tarafın çok yüksek olacak. Doğurganlığın, üretkenliğin çok yüksek olacak. Sanatla ilgili işler yapan arkadaşlarım ya da etrafını güzelleştirebilirsin. Yaşadığın alanı, evini, ofisini güzelleştirebilirsin. Ya çok da böyle gerçekten çok da tın diyebileceğim bir durum ama uyarmakta fayda var. Yani çıkan şeyleri okuyorum arkadaşlar. Bir de burada bazı değişimler, meditasyon, dinlenmek, dua bunlar sana çok iyi gelecektir. Bir de burada bazı değişimler de yapabilirsin. Sanki burada sen düşünce kalıbını ve duygu durumunu da değiştireceksin gibi geldi bana. Hani birazcık sakin kalmak, stabil kalmak, maneviyatın, senin zaten maneviyatın yüksektir ama yükseltmek çok daha iyi olacaktır. Başak Burcu. Evet. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Kılıç onlusu aslan adam yani tam böyle işte ölüm kartı. Arkadaşlar burada çok kılıç kralı. Şimdi çok ciddi bir değişim dönüşüm var sevgili Başak Burcu. Az evvel anlattığım rakiplerin düşmanlarını bunları tek tek saydım. Üzerine değinmek istemiyorum. Çok pardon. Bunlara karşı dikkat et. Burada bak hani uyanık olmazsan diyeyim ya da başkalarının lafına sözüne galayanına görmemezlikten gel. Hani sen kendi kontrolünü yaptığın sürece hiçbir problem olmayacaktır. Bir anda bir sırtından vurulmak ve bu seni gerçekten ciddi bir uyanışa itebilir. Büyük bir farkındalık yaşayabilirsin ve ölüm kartı anka kuşuyla temsil edilmiş. Benim en sevdiğim zaten biliyorsunuz. Küllerinden yeniden doğmak sevgili Başak Burcu. Analitik zekan çok önemli olacak burada. Sen zaten bilirsin yani sen işini bilirsin. O yüzden bu mesaj şimdilik bu kadarlık yeter arkadaşlar. 16 gün içinde bu şekilde. Bu şekilde. Tamam bu şekilde. Yani bu desten altına çıkan kartlar da gayet güzel. Yani enerjin güzel. Başarı gelecek. Çalıştıkların emeklerinin karşılığını alacaksın. Sadece burada yani en yakınımızdan bile gelebilir arkadaşlar. O yüzden tedbirli olmakta fayda var tabii ki. Ama tabii her şey bir öğreti. Her şey bir öğreti. O da çok ayrı. Peki bu şekildeydi. Bir de diğer mesajlara bakalım arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Bağlantı. Senden önce Aslan Burcu'nu çekmiştim. Başak Burcu. Ona da aynı kart geldi. Belki bazılarınız Aslan etkili olabilirsiniz arkadaşlar. Sizde ekstra bir. Bak aşk hayatınla ilgili de aynı şekilde. Ay Başak Burcu arkadaşlar. Bazılarınızda şöyle bir senaryo aldım biliyor musunuz? Hani böyle birine çok aşıksın, birini çok istiyorsun da başka olasılıkların olmasına rağmen ille de o olsun, ille de o olsun. Hani bir mücadele veriyorsunuz sanki. Yani aşkın için bir mücadele veriyorsun. Hatta birlikte mücadele veriyorsunuz ve sonrasında bir başarı gibi de his. Tabii bu ilişkisi iyi gidenler için ya da yalnız olan arkadaşlarım için burada aşkla ilgili de güzel bir gelişme. Şimdi bağlantı kartı geldiği için aldım arkadaşlar. Şimdi birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Ona güven, onun arkadaşlığı birçok nimet getirecek. Hani hep diyoruz ya gözler yalan söylemez, kalp yalan söylemez. Hissedersin yani orada da farklı bir etki çalışıyor sanırım. Sevgili Başak Burcu. Güzel bir dostluk, güzel bir işbirliği, güzel bir arkadaşlık. Ya bu şöyle hani birileri sana ya da aslanlardan bu örneği verdi bilmiyorum ama birileri mesela sana birisini kötülüyor. Ama senin kalbin diyorken orada bir eksiklik de var belki. Normalde direkt suçlayabilirsin. Ha, öyle mi? Öyle mi yapmış? Tamam o zaman öyledir gibi diyebilirsin. Ama sen burada diyorsun ki yok ya değil. Hani orada için.
şey yapar ya. İşte orada belki de o güven noktasını kırdığında bir şeyler açılacaktır gibi gibi de söyledim arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer karta ve cadı geldi. İçindeki cadıyı uyandır. Sevgili Başak Burcu. İçindeki cadıyı uyandır, içindeki gücü keşfet, gizli yeteneklerin tezahür etmeye başladı. Arkadaşlar, yani kendinle ilgili bir yetenek keşfedebilirsin. Bakın bir kısmınız içinde bu sadece kendinle verdiğin bir savaştır. Yeteneklerini göstermeyle ilgili, hayatla ilgili, yaşamla ilgili. Bu yüzden tarotu dinlerken bu şekilde dinleyelim arkadaşlar. Son bir tane daha alacağım senin için. Hemen bir bakalım. Böyle bir mesaj geldi. Netlik elde etmek için alanını genişlet. Böylece önünde uzanan muhteşem geleceği görebilirsin. Alanını genişletmek her anlamda. Yani şöyle düşünce yapını değiştirmek, mesela düşünce yapını değiştirmek bildiğinden çok daha farklı. Hisler de var, yöntemler de var, taktikler de var. İşte örneğin bir işi yapıyorsun. O mesleğin, bakın her mesleğin ara dalları hep vardır arkadaşlar. Çoğunlukla bunu hep söylüyorum ya, hep vardır. Ben bir gün şey diyorum, yorumlar diyorum ki işte kartlara bakarken iç mimar, dış mimar diyorum. Biri geliyor yoruma yazıyor, yok diyor sadece mimar. Öyle şey olur mu arkadaşlar? Her mesleğin dalları vardır. Yani bir bölümden binlerce kişi mezun olur. Neden birkaç tanesi başarılı oluyor? Çünkü onu da öğreniyor, onu da öğreniyor, onu da öğreniyor. İşin alayına da giriyor, merkezine, işin sahasına da giriyor. Fark yaratıyor yani. Gibi gibi böyle de bir etki var. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.